Simi Adası'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yedik, içtik ve hesabımızda tam olarak Simi'deki evinin kapılarını sizler için aralıyor. Adadaki plajlara ulaşım sağlayabilirsiniz. Önemli plajları görüyoruz. Bunun içerisinde yemek de dahil. Manzara şahane, mekan şahane, lezzetler şahane. Kalamarı fena değil. Hesap istemeden tatlıyı getirdiler bize. Yunanistan'ın en renkli, en güzel adalarından bir tanesi olan Simi Adası'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu vlogda 2 gün boyunca Simi Adası'ndayız. Ama öncesinde eğer YouTube kanalımı takip etmediyseniz takip etmeyi, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. 2 gün boyunca Simi Adası'ndayız. En güzel plajlarını, en güzel lezzet duraklarını, en güzel gezilecek yerleri, restoranları, girosçuları, kahvecileri hep birlikte keşfedeceğiz. Ve hazırsanız Simi Adası vlogumuz başlıyor. Simi Adası Yunanistan'ın Ege'deki küçük ama renkli adalarından biri. Rodos ve Datça'ya oldukça yakın ve pastel tonlardaki neoklasik evleriyle ünlü. Limana yaklaştıkça o kartpostallık manzara hemen karşılıyor insanı. Büyük bir yer değil ama denizi, havası ve sakinliğiyle kafa dinlemek için ideal. Şık ama salaş tatil arayanlarında favorisi haline gelmiş. Eskiden Bodrum ve Datça'dan direkt seferler vardı ama artık sadece Yunan adalarından ulaşım mümkün. Rodos ya da Kos'tan kolayca gidilebiliyor. Özellikle Rodos'tan 19 euroya günübirlik turlar var. Simi'de ulaşım oldukça basit ve keyifli. Limandan kalkan küçük otobüslerle adanın farklı noktalarına kolayca gidebiliyorsunuz. Adanın üst tarafları, Pedikü ya da Panormitis Manastırı gibi yerlere ulaşım gayet pratik ve fiyatlar da uygun. Adada taksiler de var ama sayıları az, özellikle akşamları bulmak çok zor oluyor. Genelde sabit ücretle çalışıyorlar, mesafeye göre de fiyatlar değişiyor. Araba ya da scooter kiralamak da mümkün. Ama yollar dar olduğu için scooter ve minik arabalar daha pratik bir seçenek oluyor. Simi küçük bir ada, birçok yere de yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Yokuşlar ve merdivenler biraz yorucu olabilir ama o manzaraya kesinlikle değiyor. Adadaki belli başlı plajlara gitmek istiyorsanız hemen limandan taksi botlar kalkıyor arkadaşlar. 12 ila 17 euro arasında değişiyor gidiş dönüş olarak toplam fiyatı. Biz şimdi Aya Marina plajına doğru gidiyoruz. Yarın da güzel bir tur aldık. Neredeyse adadaki tüm plajları gezmiş olacağız. Bunun içerisinde Aya Marina yoktu. O yüzden dedik ki biz Aya Marina'ya taksi botlarla gidelim. Eğer siz de plajları gezmek istiyorsanız ya da sadece bir yere gitmek istiyorsanız taksi botları kullanarak adadaki plajlara ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu arada fena sıcak. Simi'deki ilk durağımız adanın en popüler plajlarından bir tanesi olan Agia Marina Beach'e geldik. Karadan ulaşım yok, sadece tekneyle gelinebiliyor. Küçük bir iskele, berrak bir deniz ve sakin bir ortam sizi karşılıyor. Deniz oldukça temiz ve turkuaz. Küçük bir restoran da var. Gün boyu keyif yapmak için ideal. Şezlonglar da mevcut. Tek kelimeyle izole ve huzurlu bir kaçış noktası. Bu arada biz arkalardan kiraladık. 2 şezlong, 1 şemsiyeye toplamda 10 euro ödedik. Halil Şımır, Simi'deki evinin kapılarını sizler için aralıyor. Dırırırıt.
Simi'deki ilk yemeğimizi gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara eşliğinde buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan ve yereller tarafından da çok övülen Kali Strata'ya geldik arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeklerimizde ne var derseniz tabii ki de bir kalamar kızartmamız var, kabak kızartmamız var. Bir de burada Simi'ye gelince, Simi deyince herkesin bildiği ve mutlaka geldiğinizde denemeniz gereken Simi karidesi var. Böyle küçük kırmızı karides üzerine biraz böyle bir limon sıkıyorsunuz. Ardından afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra devamında tabii ki de mezelerin olmazsa olmazı cacıki'yi söyledik. Bir de benim yine her zaman her yerde söylediğim ve sevdiğim bir Yunan salatamız var burada. Tabii ki bunlar olunca ne olmadan olmaz? Uza olmadan olmaz. Bir de uzamızı söyledik. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde güzel güzel yemeklerimizi yiyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Yemeklerimizi yerken bakın ahtapot ızgaramız da geldi. Şimdi bir de burada günlük taze balıklar çıkıyor. Onlardan da söyleyebiliyorsunuz. Bugün böyle kırmızı bir balık vardı. Yaklaşık 1 kilo geliyormuş. Dedik ki biz 1 kilo balığı nasıl yiyelim? Yiyemeyiz. O yüzden ondan söyleyemedik. Ama başka bir balık dedik. Hani ne önerirsin taze güzel olanlardan? Çupra geldi arkadaşlar. Ama ben size unuttum çupranın tamamını çekmeyi. O yüzden artık bu haliyle yetineceğiz. Ama tadına baktığımızda gerçekten çok lezzetliydi. Yani şu ana kadar burada hiç kötü bir şey yemedik. Her şey çok lezzetliydi, çok güzeldi. Bizimle de çok iyi ilgilendiler. Manzara şahane, mekan şahane, lezzetler şahane. Daha ne olsun diyoruz yani bu kadar övdüm. Vallahi reklam falan değil ha. Kendi tecrübelerimizden bahsediyorum sizlere. Evet, bir yemeğin daha sonuna geldik. Yedik, içtik ve hesabımızda tam olarak 118,5 euro geldi arkadaşlar. Bence gayet iyi. Ve şimdi bir sonraki durağımıza doğru devam ediyoruz. Simi adının kökeni mitolojiye dayanıyor. En yaygın hikayeye göre Simi adında bir deniz perisi varmış ve oğlu Kitonius adaya yerleşip annesinin adını vermiş. Bir başka rivayette ise deniz tanrısı Glaukos, Rodoslu prenses Simi'yi kaçırıp adaya getirmiş. Kesin bir kanıt olmasa da bu mitolojik hikayelerden dolayı ada çok eski zamanlardan beri bu isimle anılıyor. Kısacası Simi'nin adı da en az manzarası kadar etkileyici bir geçmişe sahip. Simi'nin tarihi de oldukça eski. Truva Savaşı'na kadar uzanıyor. Hatta Kralı Nereos'un savaşa 3 gemiyle katıldığı Homeros'un metinlerinde bile geçiyor. Ama adanın en parlak dönemi 19. yüzyılda yaşanmış. O zamanlar Simi doğal sünger avcılığıyla meşhurmuş. Ege'nin en iyi süngercileri buradan çıkarmış süngerleri. Avrupa'ya kadar da satmışlar. Yel değirmenlerine doğru çıkıyoruz. Allah ölüyordum ya. Bu sıcakta o kadar yol çıkmak gerçekten çok yorucu. Buranın en güzel manzaralarından bir tanesine sahip yel değirmenlerinin olduğu yere geldik arkadaşlar. Özellikle gün batımında gelirseniz gerçekten çok güzel bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Ve şimdi sizi güzel Simi manzarasıyla baş başa bırakıyorum.
Evet, şimdi akşam yemeği için Haritomeni denilen bir yere geldik. Buranın manzarası çok güzel. Eğer gün batımında da gelirseniz gerçekten çok güzel oluyor. Biz gün batımını biraz kaçırdık. Her neyse, yemeklere gelecek olursak biz ahtapotumuzu söyledik, dolmamızı söyledik, kalamarımızı söyledik, saganaki söyledik. Saganaki çok lezzetliydi. Ahtapotu o kadar çok beğenmedik. Bence diğer ilk yerde yediğimiz ahtapot ve deniz ürünleri çok daha güzeldi. Kalamarı fena değil. Yaprak sarmasını da burada yani ilk defa böyle bu kadar değişik bir şey yedim yaprak sarması olarak. Çünkü içerisinde yeşil mercimek var, portakal aroması ve üzerinde de biraz böyle armut püresi gibi bir şey vardı. O yüzden değişik geldi ama bence tadı güzel. Yani ben sevdim. Saganaki favorimdi. En sevdiğim Saganaki oldu. Yemeğimizi yedik. 57-70 euro tuttu ve şimdi artık otele dönüyoruz. Yani evimize dönüyoruz. Biraz bir dinlenelim. Belki akşam dışarıya çıkarız ya da yarın sabah Simi'yi tekrardan gezmeye devam ederiz. Şimdi adanın etrafını tüm gün boyunca gezdiren bir tur bulduk. Poseidon. Zaten bir tane varmış galiba. Bu arkamda görmüş olduğunuz gemi. Bu gemiyle birlikte saat 10.30'da yola çıkıyoruz. Akşam saat 5.30'a kadar adanın etrafında böyle dönüp önemli plajları görüyoruz. Bunun içerisinde yemek de dahil. Kişi başı 60 euro ödedik. Simi'deki mavi yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Şimdi adanın en güzel plajlarını, koylarını gezmeye gidiyoruz. Niye ben hep buraya bakıyorum acaba, buraya bakmıyorum? Ben de bilmiyorum. Burada sizle denizdeyken güzel bir video çekeyim dedim ama maalesef mikrofon olmadığı için ses güzel çıkmamış. O yüzden seslendiriyorum. Hazır olun. Şimdi ilk durağımız San Emilianos Beach'e geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turkuaz masmavi bir su içerisinde yarım saat boyunca yüzebiliyorsunuz. Şimdi ise ikinci durağımız olan Fok mağarasına geldik. Burada Alex adında bir fok varmış. Eğer şanslıysak onu bu mağaranın içerisinde göreceğiz. Şimdi oraya doğru yüzüyoruz. Şimdi ise 3. durağımızdayız arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Malum denizde olduğumuz için mikrofonu kullanamıyoruz. Dievates denilen bir bölgeye geldik. Burası Simi karidesinin yakalandığı, yetiştiği bölge. Arkamda da hemen bir tane tekneyi görebilirsiniz Simi karidesini avlayan. Dördüncü durağımız olan Seskli Beach'e geldik arkadaşlar. Burada güzel bir öğle yemeği yedik. İçerisinde etimiz vardı, salatalar vardı. Güzeldi bence.
Karnımızı doyurduk, birazcık da yüzdük. Şimdi ise son durağımıza doğru devam ediyoruz. Beşinci ve son durağımız olan Senyorga Beach'e geldik. Burası adanın en popüler beachlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi turkuaz masmavi sularıyla meşhur. O yüzden buraya geldiğinizde yüzmesi de oldukça keyifli. Eğer bizim gibi böyle bir turla gelmek istemezseniz eğer sadece taksi botlarla da buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Siz de dediğim gibi 10.30'dan 5.30'a kadar tüm koyları gezdiriyor. Yemeğinizi de veriyor. Bu şekilde biz gayet memnun kaldık. Biz yine adanın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Pantelis restorana geldik. Burası hemen denizin kenarında, sakin, salaş, böyle sokağa masaların atıldı, hafiften böyle müziğin çaldı ve lezzetlerinin güzel olduğunu söyledikleri yer. Bize dedi ki bu deneyimi bir yaşayalım, bu lezzetleri bir deneyelim. Şimdi hemen ilk olarak bir horta söyledik. Horta bizim haşlama yeşillikler gibi, işte böyle radikayı falan hani haşlarsınız, işte ebegümeci yaparsınız ya, onun gibi düşünün. Ondan sonra bir ahtapotumuzu söyledik. Ve tabii ki benim en sevdiğim ballı susamlı saganakimiz olmazsa olmaz. Ve ardından da tabii ki de cacıkimiz var. Şimdi hemen şunların şöyle bir görüntüsüne yakından bakalım. Yemeklerimizin görüntüsünü de gördüğümüze göre yemeklerimizi çok fazla soğutmadan hemen bir tadına bakalım. Bu sefer Yunanistan'da Hesapistana'dan tatlıyı getirdiler bize. Bir çikolatalı kek, bir de revani olduğunu düşünüyorum. Vallahi yemekler nasıl dersiniz, yemekler güzeldi. Ama ilk gittiğimiz Kalistrata en tapta olan bizim favorimiz. Sonra ikinci. Burası üçüncü de o dün gittiğimiz yer. Hesabımız gelsin, onu da gösteririz, sonra devam ederiz. Evet, yedik içtik, hesabımızda 96 euro tuttu. İyi ki arabalar geldi de ışık yaptılar şuraya. Hadi devam ediyoruz.
Bugün adadaki son günümüzdü. O yüzden sabah kahvaltımızı da evde kendimiz hazırlayalım istedik. Hemen bir şeyler yaptık ve verandada kahvaltımızı ettik. Sonrasında valizimizi otelin merkezdeki ofisine bırakıp adada vakit geçirelim istedik. Adada dolaşırken böyle bir tren gördük adayı gezdiren ve kişi başı 8 euro 40 dakika bir gezi yapıyormuş. Ona bindik ve adayı gezmeye başladık. Yol üzerinden güzel koyları gördük ve adaya yakın denize girebileceğiniz bir plaj olan Nos Beach'i gördük. Denizi gayet güzeldi. Buraya merkezden yürüyerek gelebiliyorsunuz. Yol boyunca böyle denize girilebilen yerler vardı. Aklınızda bulunsun. Evet, Simi merkezden yaklaşık yarım saatlik bir dolmuş yolculuğuyla Panormitis'e geldik arkadaşlar. Yol biraz virajlı ama manzarası güzeldi. Yaklaşık 30 dakika sürdü. Vardığımızda manastır direkt karşımıza çıktı zaten. Denizin hemen dibinde. Manastırın adı Panormitis. Baş melek Mikail'e adanmış. İçerisi oldukça sade ama etkileyici. İnsan ister istemez sessiz oluyor. Dilek dilemek isteyenler için mum yakılan bir bölüm de var. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için zil bildirimi açıp takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.